Herkese merhaba. Bu projede sizlerle bir hırka çalışacağız. Kolsuz bir hırka olacak. Böyle crop. Buradan başlıyoruz. Lastiğinden başlıyoruz. Sonra çok basit bir motifimiz var. Şimdi ben arkasını ve bir tane önünü yaptım. Sizlerle lastikten başlayacağız. Ondan sonra lastik bittikten sonra nasıl bir motif yaptığımı anlatacağım size. Ve şuradaki yaka oyuntusunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Sonradan da dikeceğiz, birleştireceğiz. Çok hızlı biten ama yaz akşamları için, ama yazın kullanabileceğiniz çok şık yazlık iplerle yapabileceğiniz bir hırka oldu. Gelin şimdi motifi nasıl yaptığımı anlatayım. Ondan sonra da nasıl bir lastik başladığımı anlatayım size. Şimdi lastiğime 16 tane zincir çekerek başladım. 15 tane sık iğne yaptım. Sık iğnelerimi ilk sırasından sonra arka kısmından çalışarak şu görüntüyü, lastik görüntüsünü elde ettim. Buradaki uzunluk sizin bedeninizdeki uzunluktur. Siz isterseniz bunu daha kısa, daha da uzun yapabilirsiniz. Buradaki eni. Ben 15 tane yaptım. Ama 16 ile başladım. Şimdi gelin önce ona başlayalım. Ondan sonra motifi anlatayım size. Bir tane kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 16 tane zincirimi çektim. Şunu şuradan ayırayım. Şimdi 16 tane çektim. Bir atlayıp yanındakinden sık iğnemi yapıyorum. Her bir göze bir tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi bakın döndüm. Hemen en baştakine bir tane sık iğne yaptım. Burada arkasından çalışıyorum. Buradan içinden değil, şu arkasından çalışıyorum. Bütün istediğim ene gelene kadar lastiğimi yapacağım. Bedenimin small, large, M olması için ölçeceksiniz üstünüzde ya da giydiğiniz bir hırka, kazakta. O kadar uzunlukta yapacaksınız. Bir tane batıyorum. Ve hemen yanındakinden ilk başlangıçta hemen içine batıyorum. Sonra daha düzgün bir görüntü oluyor. Sonra arkalarından çalışıyorum. Bu şekilde bedenimiz istediğimiz boya gelene kadar yapalım. Ben şimdi size motifimizi anlatacağım. Biterken gene arkasından yapıyorum. Hemen dibine giriyorum. En baştaki zincirime. Sonra devam ediyor arkasından. Arkanın tam yarısını yaptım önde. Şuradaki kabarık olan kısımları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi burada bir tane daha yaptığım zaman 19'u elde edeceğim. Ondan sonra da bir sıra sık iğne yaptıktan sonra modelimizi kuracağız.
Arkasından yine yapmaya devam ediyorum. Şimdi bittiğinde bir sıra sık iğne yapacağım ve modelimi kuracağım. Modeli ilk sıradan kurduktan sonra şöyle keseyim. Modeli ilk sırada kuruyoruz. Ondan sonra çok çabuk ilerliyor. Çok kolay ama çok güzel bir ajurlu model. Bu sene ajur çok moda. Hırkalar, kazaklar şahane yapabilirsiniz bunu öğrendikten sonra. Sayayım şimdi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bir tane daha yapacakmışım. En baştakine bir tane. Sonrakilerde arkadan devam ediyor. Şimdi ben bunu bitireyim. Sık iğne kısmında tekrardan görüşelim. Şimdi bir tane zincirle yukarı çıktım. Hemen gördüğüm yere bir tane sık iğne yaptım. Hemen kabarık olan yere bir tane. Yanına bir tane. Bir kabarığın üzerine bir tane çukur olan yere sık iğnelerimi yapıyorum. Bir kabara, bir yanındakine. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim ve motifimizi kurmaya başlayalım. Sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi başlangıçlarımızda motifimize geçmeden önce 3 tane trabzan yapıyorum. Hem başında hem sonunda. Ondan sonra motifimizi kurmaya başlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye motifimizi yapıyoruz. Şimdi 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. İki tane zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye bir tane trabzan. Tekrar 2 zincir. Aynı boşluğa bununla beraber 4 tane trabzan. Bu 2 zincirli yaptığımız boşluk bir sonraki çalışma alanımız. 3, 4. Aralarda hep 2 zincir. 1, 2, 3. Dördüncüye bir trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa 4 tane trabzan. Kurulumu bu şekilde. Bundan sonra bu kurulmayı yaptıktan sonra hep şu boşluklara çalışacağız. Doluyoruz. 1, 2, 3. Dördüncüye 1, 2, 4 tane. Bir, iki. Bakın bu şekilde motifimizi kuruyoruz. Şimdi devam edelim. Motifimiz çok kolay. Ben 7 motif yapmışım. Önde 1, 2, 3, dördüncüye 1, 2, aynı boşluğa 1, 2. Aralarda hep 2 zincir olacak.
3. Aynı boşluğa. Bu şekilde ben 7 tane ön tarafta motif yapmışım. Arkanın tam yarısını yapmış oldum böylece. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Çok basit ama çok şık bir motif. Kazaklarda, hırkalarda çok güzel oluyor. Bu sene çok moda ajurlar. 1, 2, 3. Buraya şimdi yine 3 tane trabzanımı yapıyorum ikili. Şimdi 3 taneyle yukarı çıktım. Yine 3 tane ikili trabzanımı bütün beden boyunca yapıyoruz onu. Hem başta hem sonda. Yine 2 zincir. Bakın şimdi motifimi oluşturmak için yaptığım boşluğa bir tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi diğer sıradaki yeri yapmak için 2 zincirle yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan ve 4'e tamamlıyorum o trabzanlarımı. 1, 2, 3, 4. Tek dikkat etmeniz gereken o. 2 tane zincir boşluğuma, diğer yerin boşluğu için 2 tane zincir ve 4 tane ikili trabzan. 3, 4, 2 zincir, hazırladığım boşluğuma 2 zincir, yeniden aynı boşluğuma 4 tane ikili trabzan. Motif bu kadar kolay ve çok çabuk da örülüyor. Bakın diğer tarafta bu boşluklara yeniden ikili trabzan yapacağım. Bir tane yapacağım. 2 zincir yine aynı boşluğa. Bir tane daha diğer yerin motifin yerini hazırlayacağım. Bakın buraya döndüğümde otomatikman bunlara yapmış olacağım. Yani bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Şimdi burada 9 sıra yapmışım. 9 tane motif. Burada 9 tane yaptım. Şimdi buradan itibaren eksiltmeye başlıyorum. Buradaki 3 tanemiz hep kalacak gene. Motifleri eksilteceğiz. Üç tane yaptık. Yine 2 tane zincirimi çektim. Ve direkt buraya dolamadan kaydırdım. Şimdi bir tane eksilttim. Yine 2 tane diğer motifimi yapıyormuş gibi, bunu bitirmişim, diğer motifi yapıyormuş gibi 2 zincirimi çektim. Diğerine motifimi yapıyorum. Şimdi bu sıra bir tane eksilttim. Döneceğim. Buraya atlayacağım. Buraya 3 tane yapacağım. Şimdi buraya geldiğimizde tekrardan görüşelim. Arkada bir eksiltme yapmayacağım. Sonra yine buradan döndükten sonra diğerinde bir eksiltme daha yapacağız. Şimdi bu şekilde yine sıra sonuna kadar gidelim. Dönüşte eksiltmeye yaptığım yerde nasıl bir şey yaptım onu da göstereceğim. Şimdi ben burayı bitiriyorum. Dönüşte tekrardan
görüşelim. Şimdi başlangıcıma geldim. Eksiltmeye yaptığım yere. İki tane çektim. Bakın burada atladım zaten, biliyorsunuz burayı. Direkt 3 taneli yerimde 2 trabzanlı yerime yapıyorum. Bir sırada bir motif atlıyoruz. Öbür sırada bir eksiltme yapmıyoruz. Şimdi yeniden eksiltme yapıyorum. Yine 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim ve bu motifimi eksiltiyorum. Buraya kaydırmayla, sık iğne de yapabilirsiniz, kaydırabilirsiniz de. Şimdi yeniden 2 zincir ve öbür motifi. Bu motifler 3 tane kalana kadar yaptım ben omuzu. Bakın. Bu şekilde. Şimdi böyle eksilteceğiz. Üç tane kaldığı zaman 1, 2, 3, hiç artık eksiltmeden dümdüz devam edeceğiz. Şimdi gene bir tane eksilttim, döneceğim. Yine eksilteceğim. Döneceğim, yine eksilteceğim. 3 tane kaldığında dümdüz buraya kadar omuzumuzu yapalım. Şimdi istediğim boya geldi, ikisi de. Bitiriyorum. Şimdi burada bir sık iğne yapacağım omuza. Diğerine yapmayı unutmuşum, onu da yapacağım. Sık iğneyi de şu şekilde biraz toparlamak da istiyorum. Boşluklara yapmayacağım. Şu şekilde bir sık iğne yapıp omuzları toparladım. Aynı şekilde arkada da sık iğneyle bir toparlama yapmıştım. Boşlukların içine değil de şöyle omuzumu toparlıyorum. Hem dikmesi kolay olur, hem omuz toparlanır bitişte. Şimdi ben bunu diktikten sonra düğme diker miyim bilmiyorum ama göreceğim. Üzerimizde bir deneyelim. Düğme dikersem de gene fotoğraflarda size göstereceğim. Videosunda göstereceğim, hem başında hem sonunda. Böyle diğerine de yapacağım. Omuzlardan şu şekilde omuzların yettiği boyuna kadar dikeceğim. Kolu aynı şekilde dilediğiniz kadar açık bırakıp diğer yerlerini dikeceksiniz. Aynı şekilde bunu da omuzlarından, kenarlarından dikeceğim. Şimdi ben düğme yapmaktan vazgeçtim. Ama isterseniz şuraya bir düğme yapabilirsiniz. Ben şöyle bir kordon yapacağım buraya. Ama zincirle yaptım güzel olmaz. Zincir çekerek yaptım. Ya kendi ipinden ya da gene bir kordon yapılabilir. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Tek buradan böyle bir bağlamalı. Üstte çok çok güzel duruyor. Rengarenk yapılabilir. Bunu şimdi ben örnek olsun diye yaptım size. Kollarını şöyle yaptım, bıraktım. Bu kadar bıraktım. Şimdi burayı
hepsini diktikten sonra ben özellikle buranın geniş olmasını istediğim için bu kısım biraz daha bol kalmıştı. Şuradan itibaren birer tane atlayarak sık iğne yaptım. Ve şurayı toparladım. Yani şuradan başladım. Bir atladım sık iğne yaptım. Bir atladım sık iğne yaptım. Şuradaki arkadaki yaka kısmını biraz toparladım. Öyle de bırakabilirsiniz. Bu sefer kollar düşer, omuz düşer. Sizlerle paylaşacağım. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Başka projelerde görüşmek üzere.